Herkesi şok edecek Doğan'ın Fatih'i aldatma senaryosu gerçek mi oluyor? Bu konuyla ilgili bomba detayı herkesi şaşırtacak. Ömer'in suçlu olup olmadığına net olarak son noktayı koyuyoruz. Olayla ilgili beklenmedik ters köşeler bizleri bekliyor. Işıl'a gizemli mesajlar gönderen kişi ise hiç beklenmedik sürpriz bir isim çıkacak. Nursema ile ilgili teorimiz ise bomba etkisi yaratacak. Ünalları bekleyen kötü sürprizler dizide yeni bir dönemi başlatacak. Tüm bunları ve daha fazlasını şimdi sizlerle paylaşacağız. Videoya geçmeden önce Fatih ile Doğa senaryosunda Fatih'i haklı bulanlar videoyu beğensin. Doğa'yı haklı bulanlar ise yorum yazarak ankete katılabilir. Şimdi hemen başlayalım. İlk olarak Ömer'i şaşkına çeviren olayla başlayalım. Çok yüksek bir ihtimalle, hatta bu ihtimali %90 diyebiliriz, Ömer tamamen suçsuz. Ömer'in bu olayda kıza çarpıp öldürmüş olma ihtimali akla ve mantığa tamamen aykırı. Ömer, Furkan'ın kız arkadaşı Yeşim'e arabanın tam önüyle çarptı ve doğal olarak kızın sağa veya sola değil dümdüz ileriye sürüklenmesi gerek. Üstelik yolun kenarlarında korkuluklar var. Korkulukların arasından nehire düşmesi imkansız. Arabanın çarpma etkisiyle bir anda buhar olup havaya uçup nehire düşme senaryosu tamamen mantıksız olur. Ayrıca bu kadar sert çarptıysa Ömer'in arabasında ciddi bir hasar olurdu. Kısacası Ömer bu olayda masum. Yeşim'in ölümüyle ilgili iki ihtimalimiz var. Birincisi, Hakan'la Nilgün'ün oğlu Furkan yalan söylüyor olabilir. Çarpmadığını iddia ediyor ama arabayla geri dönüp çarparak öldürmüş olabilir. Ardından ise panikle kızı nehire atıp kaçmıştır. İkinci ihtimalimiz ise Yeşim'in kendini nehirden atma ihtimali. Fakat Ömer ilk etapta büyük bir suçluluk hissederek vicdan muhasebesi yapacak. Kıvılcım'la bu konuyu paylaşacak ve büyük bir çaresizliğin içine düşecek. Fakat kısa süre sonra asıl gerçekler ortaya çıkınca Ömer'in gerçekten de bir karacaya çarptığı ve suçsuz olduğu anlaşılacaktır. Şimdi gelelim Doğa ve Fatih ile ilgili şok senaryo ve diğer sürpriz gelişmelere. Doğa ve Fatih konusunda muhtemelen izleyicilerin çoğu Fatih'i haklı buluyor. Doğa yine her sezon olduğu gibi bir tur ayrılıp sonra yeniden barışma sarmalına girmek istiyor. Hatta Kıvılcım bile bu defa Fatih'e hak verdi. Son bölümde ısrarla Doğan'ın fındık kabuğunu bile doldurmayacak bir sebep yüzünden boşanmak istediğinin altı çizildi. Yani aslında hem Fatih'e hem Kıvılcım'a hem de Işıl'la Abdullah'a göre Doğan'ın boşanmak için ciddi ve kayda değer bir sebebi yok. Bu da akıllara şok bir teoriyi getiriyor. Bu teori Doğan'ın Fatih'i aldatma teorisi. Çünkü eğer Firaz'la Doğa senaryosu iptal olmasaydı Doğa zaten Fatih'i aldatıyor olacaktı. Bu senaryo iptal oldu ancak Firaz'ın aldatma işi devam ediyor. Aynı şekilde Doğa için de ısrarla bir aldatma senaryosu yazılabilir. Firaz'da olmadı ama başkasıyla olur. Yani bu işin sonucunda Doğa'yı Fatih'i aldatırken görürsek şaşırmayız. Hatta Aysel ile Doğa senaryosu yazılırsa buna bile şaşırmayız. O hale geldik. Kısacası Fatih ile Doğan'ın yaşadığı fırtınalı günler giderek gök gürültülü sağanak yağmura dönecek. Ayrıca Fatih bir yandan Doğa konusunu çözmek isterken bir yandan da Asel'in beklenmedik hamleleriyle çılgına dönecek ve öfkesiyle hareket ederek kendisi için işleri iyice berbat hale getirecek. Öte yandan Nursema'yı aldatan Firaz şimdilik çocuk konusunu erteledi ve Demet'le takılmaya devam ediyor. Demet karakteri için bir ihtimal Çimen olur mu diye düşünmüştük ancak olmadı. Çimen 2 bölüm sonra bomba sürprizlerle diziye dahil olacak. Firaz da Nursema'dan uzak ve soğuk durmaya devam edecek. Bu işin sonucunda Nursema, Firaz'la ilgili gerçeği öğrenirse tamamen yıkılır. Hatta bomba teorimize göre Nursema farklı bir dönüşüm sürecine girerek açılabilir. Sizce Nursema'nın açılma senaryosu gerçekleşir mi? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Ayrıca yeniden eve dönmesi beklenen Nilay'dan ya Firaz'la Demet'i ya da Leo ile Işıl'ı yakalamasını bekliyoruz. Ki zaten bu işler Nilay'dan sorulur. Şimdi gelelim Işıl'a mesajı gönderen gizemli kişiye. Işıl'a mesajları kimin gönderdiği ile ilgili önceki videomuzda 3 ihtimalden bahsetmiştik. Mustafa, Birsen ve Leo. En zayıf ihtimal Leo'ydu ve hala öyle görünüyor. Mustafa olduğunu sanmıyorum çünkü genelde dizilerde ilk kimden şüpheleniliyorsa ve ilk kim hedef gösteriliyorsa o kişi çıkmıyor. Eğer Işıl'a gizemli mesajları gönderen bu kişi Mustafa ise bu zaten beklenen ve şaşırtmayan bir senaryo olur. Bu nedenle bu senaryonun daha çarpıcı ve şaşırtıcı olmasını bekliyorum. Ayrıca Işıl'a gelen mesajda "Pasta tanıdık geldi mi?" cümlesi var. Mustafa Pembe'nin Işıl tarafından öldürüldüğünü biliyor ama nasıl öldüğünü bilmiyor. Yani pastadan dolayı zehirlenerek öldüğünü bilmiyor. Bu nedenle Mustafa olma ihtimali giderek azaldı. Ayrıca şu an numara yaptığını düşündüğümüz Mustafa çok yakında hastaneden çıkarak eve dönecek ve intikam planlarına kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Evet, Pembe'nin pastadan zehirlendiğini bilen sadece Koray vardı. Koray'ın yoğun bakımda olduğu gösterildi ancak bu konuda farklı işler dönüyor. Geçtiğimiz videoda bahsettiğimiz Birsen ihtimali bu konuda giderek güçleniyor. Eğer Birsen'in Koray'la bir bağlantısı veya tanışıklığı varsa bu durumun detaylarını Koray'dan öğrenip Işıl'a böyle bir oyun oynuyor olabilir.
Sizce bu ihtimallerden hangisi gerçekleşir? Yorumlara yazın. Son olarak bir yandan Asil'in şirketteki oyunları, bir yandan Fatih'in öfkesi ve güç zehirlenmesi, bir yandan da Işıl'ın Abdullah'ın paralarını hortumlamak istemesi sonucunda Ünal ailesini büyük bir çöküş ve sonrasında yeni bir dönem bekliyor olacak. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olmak ve kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.